Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Sizlere bu videomda ses egzersizi video serilerinin devamı, sadece egzersiz yapma imkanına ulaşacağınız video serilerine devam edeceğim. Bugünkü video kafa sesiyle ilgili egzersizler içerecek. Daha önceki kafa sesi ve egzersizi videosuna ulaşmak için lütfen i'ye tıklamayı unutmayın. Bu video serilerinde sadece egzersizi gösteriyorum. Herhangi bir ayrıntıya girmiyorum. Çok teknik bilgi ve uygulamalı şekilde sizlere örnekler vermiyorum. Lütfen daha önceki videoya dönerseniz bu videonun temellerini atmış olursunuz. Sadece sizlerden isteğim duruşunuzu, postürünüzü gerçekten doğru hizalamanız, omuz başlarınız, kafanız, leğen kemikleriniz, dizleriniz eğer ayaktaysanız eğer lütfen hepsi bir düzlemde dursun. Vücudunuz yamuk sağa ya da sola yatkın olmasın. Aldığınız nefes lütfen kaburgalarınızın altındaki diyafram kasına doğru iletilsin ve buradan yollayacağınız nefesin miktarını ayarlamak sizin elinizde. Buna da dikkat edin. Şimdi kafa sesini kullanacağımız için egzersizde yoğun olarak kafa rezonansını demek ki daha fazla tınlatmamız gerekecek. Lütfen tınlatıcıları özellikle mask bölgesindeki yüzümüzdeki bir sürü boşluk var, bahsetmiştim hatırlarsanız. Lütfen bu tınlatıcıları yoğun olarak kullanmaya çalışın. Sesinizi tam şu bölgelere aktif olarak yollamayı hedefleyin. Bunu biraz zihinsel olarak da kendinizi oraya adapte edebilirsiniz. Egzersiz gi gi. Bir i harfi bulun kendinize. Bu i biraz parlak bir i olsun. Ve merdivenleri, ses merdivenlerinde biliyorsunuz yukarı doğru çıkacağımız için bu i biraz ü'ye benzemek zorunda. Yani onun yolunu genişletmek için, frekansı yukarı atabilmek için i'yi darlaştırmak yerine genişletmem gerekiyor. Bu yüzden ü diyorum. Yani arası bir şey bulabilirsiniz. Deneyerek bulacaksınızdır eminim. Ben sadece şimdilik size bir örnek göstereceğim. Siz de beni taklit edebilirsiniz. Gi 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 gi. 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 Nefesi nereye alıyorum dikkat edin. Gi 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 gi. 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 Siz de. Gi egzersizi çok kolay bir egzersiz değildir. İ'nin parlatıcı yolunu takip etmek önemli. İ, ü, hatta zaman zaman e'ye de benzeyebilir vokal. Kullandığım vokal i'ydi. Vokal demişken bilgi vermeyeceğim demiştim, dayanamıyorum. Türkçedeki sesli harflere vokal diyoruz şan eğitiminde. Kullandığım vokal i idi. Şimdi u ile yapacağım. Bir guguklu saat gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Yine aynı aralıkta yapacağım. Bu egzersiz kullandığım oktav
Sopranolar rahat edecektir muhakkak. Mezzo sopranolar da kullanabilir. Eğer altoysanız belki biraz zorlanabilirsiniz çıktığım yerlerde. Tenorlar, yüksek baritonlar da rahatlıkla kullanabilirler bu egzersizi. Ama normal bir ortalama ses aralığındaki her insanın kullanabileceği bir aralık. Kendinize o konuda güvenebilirsiniz. Yine aynı melodide gu 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 gu. Çeneye dikkat. Gu 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 gu. U'lar O'ya benzesin tizlere doğru. Yoğun olarak kafa rezonansında tınlıyorum. Eğer kafa rezonansında olmasaydım şöyle tınlayabilirdi. Gu 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 gu. Bunu istemiyorum. Gu 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 gu. 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 Sizde. Nefese dikkat. Omuzlar dik. Göğüs kafesi açık. Gugu egzersizi de çok güzel bir egzersiz. Yoğun olarak kafa rezonansının özellikle kafanın tepesi, üstü, alın bölgesi, arkasının tınlayacağı çok güzel bir egzersiz. Kafa sesine ulaşmak için ve o bölgede sesinizi tutmak için, çünkü bazen ulaşmak kolay olabiliyor fakat frekansı orada tutabilmek, sabitleştirebilmek, derinleştirebilmek bazen zor oluyor. Bu egzersiz güzel bir egzersiz. Sadece tam egzersizin ortasında böldüm. Lütfen kusuruma bakmayın. Müdahale etmek zorunda kalıyorum bazen. Sanırım eğitmen olmanın vermiş olduğu bir bu alışkanlık. Kendinizi iterek değil, kafa sesinde tutunarak devam etmeniz lazım. Go 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 diye iterek değil. Lütfen böyle bir itme hali görürseniz kendinizi hemen o noktada durun. Keşfetmek lazım. Çünkü unutmayın. Kırıldığı yerde sesinizin zaten kafaya geçtiğiniz yer. Orada sanki yani buralarda sesinizi tutmayı, frekansı sabitlemeyi öğrenmek belki biraz zaman alacaktır. Egzersizler size faydalı olacağını düşünüyorum. Geri dönüşlerde özellikle kafa sesinden dönerken şuna dikkat edin, olur mu? Pardon. Gu 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 gu. Gu 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 gu. Gu 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 gu. Diye birden iki farklı renk gelmesin. Bağlantılı inmek herhangi bir şekilde geçiş tonunuzda ya da renk olarak bir geçiş renk olarak geçiş olmalı. Renk olarak iki tane farklı kişi duyuyormuş gibi duyulmamanız lazım. Yani gu 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 gu. Ben de göğse indim ama indirdiğim zaman bunu karşıya frekans olarak, renk olarak özellikle çok belli etmemeye çalışıyorum. Yukarıdan bağlantıyı birden koparmıyorum. En büyük dikkat edeceğiniz şey bu olmalı. Kafa sesinden göğüs sesine doğru inerken birden bırakmamanız sesi göğüse. Bu sefer işte dediğim gibi hem şöyle renk gelmeye başlayabilir. Böyle arada kalan bir renk duyabilirsiniz kendinizde. Buna dikkat edin. Bağlantılı inmeye çalışın. Tekrar yapacağım. Bağlantılı inmenin örneği olacak bu. Kafadayım. İniyorum.
fakat inerken bağlantıyı kopartmadım. Lütfen bu homojenliğe, sesinizin homojen bir şekilde göğüs tonuna geçmesine izin verin. Umarım bu videolar ve bu egzersizler faydalı oluyordur. Eğer sorularınız varsa yorum olarak bırakırsanız bir sonraki videonun konusunu belki de siz belirleyeceksiniz. Lütfen sorularınızı sorun. Ben de sizlere faydalı olmak için sonuçta bu videoları çekiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize ve sesinize iyi bakın. Hoşça kalın.